Filiz'in Mutfağı YouTube kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere inanılmaz pratik ve lezzetli bir tarifim var. Artık tek tek sarmayla uğraşmayacaksınız. Hepsi bir arada, süper bir tarif. Buyurun yapımına başlayalım. Öncelikle yapraklarımı ayıkladım ve güzelce temizledim, yıkadım. Şöyle göstereyim. Taze yapraklar artık çıktı. Bol bol yapmanızı tavsiye ettiğim tariflerimden bir tanesi. Yıkamış olduğum 30 tane yaprağı kullanacağım. Hepsini kullanmıyorum arkadaşlar buradaki. Görsel aldığım için buraya koydum. 30 yaprak kullanacağım. Rulo şeklinde sardım ve gördüğünüz gibi doğruyorum. İnanın sarmanın aynı lezzetini bu tarifte de bulabilirsiniz. Değerli takipçilerim, beni nerelerden izliyorsunuz? Hangi şehir, ülke, il, ilçe yoruma yazarsanız beni nerelerden izlediğinizi ben de öğrenmiş olurum. Ben sizleri güzel İzmir'imden sesleniyorum. Diğer kalan yarısını da aynı şekilde doğruyorum. İsterseniz daha küçük de doğrayabilirsiniz. İsterseniz bu şekilde de bırakabilirsiniz. Tamamen sizin isteğinize kalmış. Eğer yapraklarınız küçükse bu şekilde bırakın. Eğer büyükse yine şöyle üzerinden tekrar bıçakla geçin. Biraz daha küçeltin. Bir kaba alıyorum ve pişirmeye geçiyorum. Öncelikle 2 tane soğan kullanacağım. Tarifimizde bol soğanlı güzel oluyor. Soğanlarımı da aynı şekilde küp küp doğruyorum. Bu tarifin lezzetini tadan kesinlikle başka bir tarif aramıyor arkadaşlar. Bundan emin olabilirsiniz. Biraz ekşili yaprak da kullanırsanız lezzetine ikiye katlarsınız. Tencereyi yarım çay bardağı zeytinyağı alıyorum. Tabii ki sıvı yağı da kullanabilirsiniz. Isınan yağın içerisine soğanlarımı ilave ediyorum ve yumuşayıncaya kadar soteliyorum. Soğanlar yumuşayıncaya kadar pişirmeniz yeterli olacaktır. Şöyle gördüğünüz gibi rengi değişti ve soğanlar gayet güzel bir şekilde piştiler. Ve üzerine 1 yemek kaşığı dolusu salça ilave ediyorum. Ben karışık salça kullandım. Dilerseniz yarım kaşık biber, yarım kaşık domates salçası da kullanabilirsiniz. Salçamın kokusu çıkıncaya kadar şöyle 2 dakika kadar kavuracağım. Daha sonra diğer malzemelerini ilave edeceğim. Umarım videomu beğenmiş, keyifle de izlemişsinizdir. Elimden geldiğince tüm detaylarını vermeye çalıştım. Yine de aklınıza takılan herhangi bir soru olursa yorum kısmını yazarsanız sizlere oradan yardımcı olabilirim. Yıkamış ve süzdürmüş olduğum pirinçlerimi tencereye ekliyorum. 1 su bardağı pirinç kullandım arkadaşlar ben. Eğer çok aşırı kalabalıksanız 2 su bardağından da yapabilirsiniz. Ama 3-4 kişilik bir aileye oldukça yeterli gelecektir. Üzerine 1 tane domatesi küp küp doğradım ve içerisine ekliyorum. Şöyle 2 dakika kadar kapağını kapatarak domatesler hafif kıvam alıncaya kadar bekleteceğim. Çok aşırı bekletmenize gerek yok. Çünkü suyunu verdiğimizde pişerken zaten domatesler eriyecek arkadaşlar. Şöyle 2 dakika kadar kavurdum. Gördüğünüz gibi kontrol ediyorum. Evet, bu kadar yeterlidir. Üzerine asma yapraklarımı ekliyorum. Üzerine sıcak suyunu ekliyorum ve kapağını kapatarak orta ateşte ekşili yaprak yırtması pilavımızı hazırlıyoruz. Ben suyu göz kararı verdim. Normalde 1 su bardağı pirince 2 su bardağı su ekliyoruz arkadaşlar. Tabii ki pirinçten pirince değiştiği için lütfen siz kontrollü ekleyin. Tuz ekliyorum. Biraz karabiber ilave ediyorum. 1 çay kaşığı kırmızı toz biber
ve nane ekliyorum arkadaşlar. Nane inanılmaz güzel yakışıyor bu tarifimizde. Orta ateşte pilavımızı pişirdim. Şöyle bakar mısınız? Gerçekten o kadar güzel kokusu var ki. Şöyle pişti artık. Ocağı kapatıp dinlendireceğim. Pilavımı demleyeceğim arkadaşlar. Mutlaka pilavı dinlendirin ve demlendirin. Çok önemli. Tekrar görüşürüz. Evet, pilavım dinlendi. Şöyle sizlere bir kase alarak da göstermek istiyorum. Dokusunu da pul biberle servis ediyorum. Eğer çok aşırı ekşi seviyorsanız nar ekşisi de ekleyebilirsiniz. Bizim için yaprağın ekşiliği yeterli geldi. Gayet güzel, ekşi nefis bir yaprak yırtması tarifi. Yapıp deneyeceklere ben şimdiden afiyet şifa olsun diyorum. Şöyle yakın ışıkta da göstermek istiyorum gerçek rengini. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki tariflerimde görüşmek üzere. Hoşça kalın.